Herkese merhaba. İspanya Sevilla'dayız ve bu kez buraya Renault'un yepyeni modeli Rafale'i kullanmak için geldik. Şimdi yine klasik olarak tasarımla başlayalım. Rafale, Renault'un D segmentindeki sportif SUV modeli. Sportif derken zaten şu yan taraftan baktığımız zaman otomobilin ne kadar farklı olduğunu ya da niye sportif dediğimi herhalde anlayabiliyorsunuz. Bu arada şöyle hızlıca bir arkasına da geçersek, birazdan gerçi detaylı olarak anlatırım ama bakın, Rafale diye yazılıyor. Ve birçoğumuz bunu Rafale diye okuyabilir ama Fransızca'da Rafale. Renault bu konuda biraz değişik. Hep otomobillerine Fransız isimleri koyuyor ve bunların telaffuzu bizim dilimizde biraz zor olduğu için biz kendi telaffuzumuzu kendimiz uydurabiliyoruz. Ama ben Rafale demeye devam edeceğim ama muhtemelen yine bu otomobile Rafale diyecekler. Şimdi öne baktığımız zaman böyle ince far çizgileri, ortada kocaman bir ızgara ama aslında bu ızgara değil. LED Matrix zaten farlarımız var. Farların içindeki ünitelerin çevresinde yanan gündüz farları otomobili farklılaştırıyor. Özellikle gece bunun bir Rafale olduğunu daha kolay anlayabiliyorsunuz. Renault'un zaten yeni tasarım dili bu. İnce farlar. Burası bakın ızgara gibi gözüküyor ve şöyle dikkat ederseniz arkada yine gövde renginde bir görüntü var. Ama aslında tabii ki bu bir ızgara değil. Arkası kapalı. Çünkü bütün soğutma işlemi şu alttaki ızgaradan yapılıyor. Yine Piano Black, mat alüminyum gibi gözüken detaylar. İşte şu yan tarafta gündüz farları ve sinyaller otomobili farklılaştırıyor. Bu arada bakın burada aktif yine bir hava kanalı var. Bu da aerodinamik açısından ve frenler açısından çok önemli. Şöyle uzaktan baktığınız zaman bakın burada ne görüyorsunuz? Burada bir tatlı detay var. Aslında Renault ambleminin yarısı gibi. Baksanıza, bu da yeni Renault amblemi. Otomobilin dışındaki çizgiler çok değişik. Böyle köşeli hatlar var, girintili çıkıntılar var. Yan tarafta bakın şöyle bir girintiler, çıkıntılar yine var. Onlar biraz daha oval. Ama genel hatlarda baktığınız zaman yumuşak, yuvarlak ve keskin çizgilerin çok iyi harmanlandığını görebiliyoruz. Şimdi ne zaman söyleyecek diye herhalde bekliyorsunuzdur. Otomobil hangi otomobile benziyor? Peugeot 408'e değil mi? Peugeot 408'e evet benziyor. Çünkü aynı segmentte yer alıyor. Aynı zamanda yine bir Cupra Formentor gerçeği var biliyorsunuz. O da yine bunun rakibi olarak sayılabilir. Onun dışında tabii BMW X2 var. Onlar tabii biraz daha premiumda kalıyorlar ama son zamanlarda yine popüler tasarım dillerinden birine sahip olduğunu söylemem lazım. Şimdi 408 üzerinden biraz ilerlersek aslında bu tasarım tuttu. Özellikle Türkiye'de çok fazla tuttu. Avrupa'da o kadar fazla satılmıyor ama Türkiye'de 408'in ne kadar sevildiğinden ve tutulduğundan baz alırsak bu otomobilde eğer doğru bir fiyat politikasıyla gelirse çok iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Çok tercih edilecektir. 408'in şöyle bir durumu var. Peugeot üzerinde 3008 ile aslında kıyaslanabilir. 3008 ile 408'in arasındaki fiyat farkı çok az. Hatta 408 daha uygun fiyatlı. Renault markasına bakarsak da 3008 yerine orada Austral'i görebiliriz. Ama bu otomobil muhtemelen Austral'den biraz daha pahalı olacak. Burada Renault'un dediğim gibi fiyat politikası çok önemli. Hemen devam edelim. Şimdi yine şurada çamurlukları çok daha büyük ve kaslı gösteren bir yapı var. Ama dodikler yine Piano Black renginde 20 inç ebadında kocaman lastiklerimiz, jantlarımız var. Arka tarafa baktığımız zaman da yine otomobilde daha farklı bir yapıyı görebiliyorsunuz. Bunlar hep Lamborghini Urus'un meyveleri biliyorsunuz. Bir cam tavanımız. Cam tavanın arkasında burası gövdemiz ve buradan camımız başlıyor. Burada bir spoiler var. Spoiler yine sağda ve solda kanatçıklar şeklinde geliyor. Bu da Peugeot'a çok benziyor. Ve burası bakın açık. Hatta şöyle göstereyim. Açık olması da otomobile aerodinamik olarak tabii ki çok fazla artılar katıyor. Burada el yazısı şeklinde bir Rafale yazıyor. İlk defa bir Renault otomobilinde bu fontun kullanıldığını da söylemem lazım bu karakterin. Bu da herhalde ileriki modellerde de bu karaktere döneceği hakkında ipuçları veriyor. E-Tech zaten artık Renault'un neredeyse bütün model gamında bulunan bir sistem. Hibrit olduğunu gösteriyor. Bagaj butonu yine tamponda yer alıyor. Bagajımız oldukça büyük. Özellikle bir kupe görünümlü D segmenti otomobile göre baya büyük. 647 litre. Bu otomobilin bir de plug-in hibrit versiyonu var. 300 beygir gücünde ama o detaylara sonra değineceğim. Bagajı açmışken hemen söyleyeyim. O olduğu zaman arkaya tabii bir motor geliyor ve batarya biraz daha büyüyor. Dolayısıyla bagaj hacmimizden bir 20-25 litre kadar da kaybımız oluyor. Bagajda yine işte asma kollarımız, 12 volt soketimiz. Şurayı açtığımız zaman bakın alt tarafta yine tam boy değil ama yine büyük bir stepnemiz. Burada saklama gözlerimiz, burada havadanlığımız ve tabii stepnenin içine değerlendirmişler. Bunlar çok güzel detaylar. Koltuklara baktığımız zaman yine 40-20-40 olarak katlandığını görebiliyoruz. Panzotumuz küçücük. Tabii ki elektrikli bagajımız var. Tabii otomobil Türkiye'ye hangi paketlerle gelecek? O konuda çok bir bilgimiz yok şu anda. Dolayısıyla elektrikli bagaj herhalde standart gelir diye düşünüyorum. Ya da LED Matrix farlar da standart olacağı söyleniyor. Hemen arka tarafa bakalım. Böyle arkaya doğru eğilen tavan tasarımı gördüğümüz zaman aklımıza ne geliyor? Ya bunun arkası dardır, baş mesafesi zayıftır diye geliyor ama buraya baktığınız zaman durumun hiç öyle olmadığını görebiliyorsunuz. Bakın burada ciddi bir baş mesafesi var. Diz mesafesi konusunda da
Ön koltuk bana göre ayarlı. Oldukça geride ama ona rağmen bakın burada yine neredeyse 4 parmaklık diz mesafesi bulunuyor. Şuralara baktığımız zaman yine bu bir D segmenti otomobil olduğu iddia edildiği için söylüyorum. Bakın burası sert plastik. Çünkü D segmenti otomobillerinde genellikle buralarda yumuşak olur. Yine burada alüminyum detaylar ve burada kocaman ve içi böyle mavi halıyla kaplı bir yapısı bulunuyor. Bu da çoğu otomobilde arka tarafta olmayan bir detaydır. Yine arkada 3. bölge bir klima olmaması bir artı mıdır, eksi midir? Onu tartışmak lazım. Ama D segmenti otomobillerinde bunun da olacağını düşünüyorum. Donanım olarak da bu Esprit Alpine donanımda geliyor ve zengin bir donanım paketi bu. Bu donanımda da yoksa muhtemelen bu otomobilde 3. bölge klima yoktur diyorum. Burada 2 tane USB-C girişimiz var. Şaft tüneli bakın yüksek sayılmaz ki bu otomobilin 4x4 versiyonu var demiştik. Her ne kadar arkada elektrik motoruyla arada bir şaft olmasa da yine küçük bir şaft tünelimiz var. Bu ne anlama geliyor? Bakın ayağım rahatlıkla buraya sığabiliyor. Ortaya da girdiğim zaman 3 kişinin bile burada rahatlıkla seyahat edebileceği anlamına geliyor. Bu arada yine belirteyim, belki ilk kez izliyorsunuzdur. Benim boyum 1.90, dolayısıyla normal standartlarda biri değilim. Otomobilin boyutları konusunda ona göre feyz alabilirsiniz. Şimdi size güzel bir detay daha göstereceğim. Bakın arka kafalıkla birlikte yatan burada çok güzel bir kol dayama var. Ve kol dayama yine burası fırçalanmış alüminyum gibi geliyor. Bardaklıklarımız mevcut. Şurayı şöyle kaldırdığımız zaman bakın burada güzel bir yapılar var. Şuraya tabletlerinizi ayrı ayrı koyabiliyorsunuz. Hatta bunu şu şekilde çevirdiğiniz zaman burası için ayrı bir tablet. Bunu da böyle çevirdiğiniz zaman buradaki yolcu için de ayrı bir tablet koyacak yerimiz var. İsterseniz de buraya kocaman bir tableti ikisini birden koyabilirsiniz. Bardaklıklarımız zaten mevcut. Buralar yine halı kaplı. Hatta bakın burada 2 tane de USB-C girişi var ekstra olarak. Biraz koltuk detaylarından bahsedeyim. Burası böyle perfora gibi gözüken, yine altında mavi desenin mavi renginin yer aldığı kumaşımız var. Buralar yine deri görünümlü. Cam tavanda bakın herhangi bir perde yok ama bu ışığa göre kararan ya da geceleri yıldızları seyretmek adına böyle tamamen şeffaf olan bir özel camdan yapılmış. Bakın şu anda 34 derece ve tam güneşe doğru bakıyorum. Ona rağmen içerisi böyle ferah. Tabii ferah diyorum ama çok sıcak. Ama en azından güneş gelmiyor. Arka taraf hakkında herhalde bir bilginiz oldu. O zaman hemen ön tarafa bakalım. Gerçi ön taraftan herhalde yabancılık hissetmiyorsunuzdur. Eğer bizim Renault Austral videomuzu izlediyseniz. Austral demişken ön tarafa geçmeden önce dışarıda bir iki detay daha var. Onları anlatayım. Şimdi Rafale ile Austral'i biraz daha boyutsal olarak karşılaştırmamız gerekiyor. Ön ve arka lastiklerin arasındaki mesafe, yani aks mesafesi Austral'e göre burada biraz daha büyük. Her ne kadar altyapı olarak Austral'in aynı platformunu kullanıyor olsa da işte bu modüler platformlar sayesinde biraz daha şasi uzatıp kısaltılabiliyor. Bu otomobilin Austral'den boyut olarak farkı ise sadece 20 santim. Austral 4,5 metreyken bu 4,70 metre. 408 ile 3008 ilişkisinde aşağı yukarı aynı boyutlarda olduğunu herhalde söylememde yarar var. Ne demiştik demin? Bu bir Esprit Alpine donanım paketi ve bu Alpine yani A harfini artık Renault'da bol bol göreceksiniz. Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Alpine Renault'a bağlı bambaşka bir marka. Spor otomobilleri üretiyor ve tekrar A110'u üretmeye başladı. Ve artık Clio da dahil olmak üzere Renault'un birçok modelinde Esprit Alpine donanım paketiyle gelecek otomobiller. Bu biraz böyle BMW M'e benzetebilirsiniz. Yani M otomobilleri vardır, bir de M paket otomobilleri vardır ya, M Sport. İşte Esprit Alpine'de onun gibi bir şey. Şurada bir detay var. For Control yazıyor. For Control ne anlama geliyor? Eğer Talisman meraklısıysanız, Talisman'ın arka lastikleri böyle dönerdi. Onda da For Control sistemi vardı. Bu otomobilde de aynı sistem var. Onu içeride birazdan anlatırım ama direksiyonu döndürdüğünüz zaman belli bir hızın altında arka lastiklerde 5 derece kadar ön lastiğin ters tarafına doğru dönüyor. Bu ne anlama geliyor? Bunun dönüş yapının neredeyse bir Clio kadar olacağı anlamına geliyor. Belki Clio'dan daha iyi bir olabilir. Şehir içi manevralarında oldukça yardımcı olan bir sistem. Belli bir hızdan sonra da arka lastikler bu sefer 1 dereceye kadar ön lastiklerle aynı yönde dönüyor. Bu da ne anlama geliyor? Şerit değiştirmelerde otomobilin daha dinamik, daha atak olmasını sağlıyor. Hemen buraya gelmişken motoruna da bir göz atalım. Bakalım motor detayları nasılmış? Evet, kaput amortisörümüz var. Burada herhangi bir kapağımız yok. Zaten teknik olarak birazdan motoru anlatacağım. Gerçi Austral ile aynı fakat 300 beygirlik versiyon biraz daha farklı. Evet, kaput yalıtımımız. Buradaki minik yalıtımlar ve hatta son zamanların modası burayı da iyicene kapayan, motor sesinin içeri gelmemesini sağlayan yalıtımlar da bu otomobilde mevcut. Şık. Hemen içeri geçelim. Otomobili bir çalıştırayım bakayım. 42 derece diyor. İçeride erimeyelim. Elektrikli koltuklarımız var ama hafızamız yok. Klimamızı buradan açalım. Bunu da iyice aşağı alalım. 19 derece. Evet, içeri biraz soğutsun. Şimdi
Eğer Austral hakkında fikriniz varsa bu direksiyonda Austral direksiyonu olduğunu görebiliyorsunuz. Hatta içerisi neredeyse Austral'in aynısı. Burada yine dik olarak yerleştirilmiş bir multimedya ekranı var. Bu da zaten yine Talisman'dan başlayan ve gelen bir ayrıntı. Artık tüm Renault modellerinde bu tip dikine yerleştirilmiş multimedya ekranı bulunuyor. Koltuk ısıtmalar, direksiyon ısıtmalar hepsi burada yer alıyor. Ama yine multimedya dışında mekanik olarak tuşların olması, eğer herhangi elektrikle ilgili bir sorun olursa, ekran kapanırsa vesaire buradan kolaylıkla kontrol edilmesini sağlıyor. Şuradan doğru başlarsak bakın burası komple bir havalandırma kanalı. Çoğu otomobilde biliyorsunuz böyle bir görüntü tasarım oluyor ama buralar genelde kapalı oluyor. Burada bütün hepsi üflüyor. Hatta buradan da bakın üflemeye devam ediyor. Yani burada da var. Burada da var. Onun yanında burada da var. Burada yine multimedyaya entegre gibi gözüken bir kadranımız var. Kadranımız da yine Austral'in aynısı. Sürüş modlarını buradaki düğmeyle ayarlayabiliyorsunuz. Bakın Eco, Sport, Perso yani Personal, Comfort ya da yine Eco'ya döndük. Yine buradan otomobil ayarlarından yine sürüş sistemlerini aynı şekilde yapılandırabiliyorsunuz. Buradan işte elektrik sisteminin nasıl aktığını gösteriyor. Şu anda bakın motor çalışıyor. İçten yanmalı motorumuz ve bataryamızı dolduruyor. 360 kameramız oldukça efektif ama çözünürlük olarak çok iyi olmadığını söylemem gerekiyor. Onun dışında da buradan sağ solu görüyorsunuz. Sadece arkayı görüyorsunuz ya da yine 360 kamera ve arkası olmak üzere ikiye ayrılmış bir ekran görebiliyorsunuz. Burada herhangi bir vites topuzu yok. Her ne kadar vites topuzu gibi gözükse de vites topuzumuzu buraya almışlar. Avustralya'da da bu aynı şekildeydi. Park, ileri ve geri olarak bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Birçok otomobilde buraya vites topuzu alındığı zaman şurada ekstra bir kol bulunmuyor. Silecek kolu genelde diğer tarafa şu kola aktarılıyor ama burada yine kol olduğu yerde duruyor. Yine Renault multimedya kontrolünü burada hala kullanıyor. Ondan da vazgeçmediler. Buradaki tuşlar dokunmatik direksiyon üzerindeki. Onun dışında hemen şuradan biraz daha devam edeyim fazla dağılmadan. Burada eller serbest park edebiliyor otomobil. Koltukları bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Buradan size sürüş olarak not veriyor. Sürüş yardımı sistemlerini buradan hepsini açıp kapayabiliyorsunuz. Dinamik şasi kontrolü, otomobilin bakın direksiyonunu çevirdiğiniz zaman kaç derece direksiyonun dönmüş olduğunu, otomobilin duruş açılarını buradan görebiliyorsunuz. Hill descent kontrol yani iniş eğim kontrol sistemini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan bütün ışıkları vesaire, girişi çıkışı, kokpiti, lastik hava basınçlarını, head-up display'ini, o da var bu arada. Onların hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada 2 tane USB-C girişimiz var. 12 volt soketimiz var. 2 tane bardaklığımız yine burada yer alıyor. Şurası bakın kablosuz şarj. Bu güzel bir ayrıntı. Bakın şunu şöyle ileri ittiğiniz zaman yine burada bir göz çıkıyor. Renault'a özgü güzel bir ayrıntı. Bunu da yine Austral modelinden görebiliyorduk. Burada da yine ekstra olarak tabii ki bir gözümüz mevcut ve gözümüz hiç fena değil. Gayet büyük. Koltuklarımız yine Esprit Alpine donanım paketinde gelen sportif koltuklar. Burada yine logomuz mevcut. Yine alkantaralar, arka tarafı böyle mavi olarak. Şuradaki dikişler, deriler vesaire oldukça şık gözüküyor. Bakın buralar sert ama buralar yumuşak ve şurada bir şey dikkatinizi çekti mi? Harman Kardon ses sistemi var. Bu da üst donanım paketlerde gelecek ve tabii ki head-up display'imiz. Tamam. Otomobilin aktif ve pasif güvenlik sistemlerini buradan tek tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. Bagajı buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Elektronik el frenimiz burada. Otomobilin auto hold sistemini buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Kocaman yine gözler ve içleri tabii ki yine mavi halı. Burada yine Harman Kardonlar vesaire vesaire. Otomobilin içi bence oldukça şık, Renault'a özgü. Fakat yine ufak eleştirilerim olacak. Renault hala piyano bileği kullanmakta çok ısrarlı. Fazla piyano bilek var içeride ve bunlar zamanla biliyorsunuz çizilebiliyor. Bu da otomobilin ileride biraz daha böyle eski gözükmesine neden olabiliyor. Onunla ilgili ne yaparlar, ne ederler? Onunla ilgili ne yaparlar, ne ederler? Onu artık ben bilecek değilim. Bakın şurayı tekrar size biraz göstereyim. Çünkü burada bir düğmesi var. Sanki sunroof açıyormuş gibi. Bakın kademeli olarak şu şekilde arkaya doğru açılabiliyor. Size hemen şu for kontrolü göstereyim. Bakın tam sağ yaptım. Arka lastiği görüyor musunuz buradan aynadan? Bak. Tabii kapıyı açtığım için düzeliyor tekrar. Bu da ne işe yarıyor? Bakın burası 2 şeritli bile sayılmayacak, aslında dar sayılabilecek bir yol. Bak neredeyse 5 metrelik bir araç burada böyle rahatlıkla dönebiliyor. Arka lastiği bir daha göstereyim. Hop. Çok iyi. Herhalde iç tarafı yeterince anlattım. Hazır dönmeye başlamışken sürmeye de devam edelim. Bakalım otomobili sürüşü, yoldaki davranışları nasılmış?
Rafael'le yola çıkmadan önce aktif ve pasif güvenlik donanımlarını şuradaki My Safety Switch sayesinde kapatabiliyorsunuz. Böylece yeni o modern otomobillerdeki bip bip dit dit tut tut sürekli uyarı seslerini devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Böylece daha temiz bir video çekmiş oluruz. Bu arada güvenlik donanımları demişken ve hazır GSR-2 regülasyonu da gündemdeyken bu otomobilin de otonom 2.0 olduğunu belirtmekte yarar var. Yani ne yapıyor? Şerit takip asistanı çalışıyor. Radarlar sayesinde sağdaki soldaki yayaları, otomobilleri hepsini algılıyor. Yani kısacası otomobil aslında kendi kendine gidebilecek durumda. Bu arada ne demiştik? Enerji akışını buradan görebiliyoruz. Şuraya basıyoruz. Ve buradan elektrik dediğimiz zaman bakın enerji akımını gösteriyor. Motor şu anda çalışmıyor. Sadece elektrik motoruyla gidebiliyoruz. Bu zaten yeni nesil hibritlerdeki en büyük özellik. Bakın 60 km ile gidiyorum. Bir süredir de gidiyorum. Ve hala elektrikle gidiyorum sadece. Gereksinim duyduğu zaman içten yanmalı motor çalışacak ve hem bataryamızı şarj etmeye başlayacak hem de tabii şu anda gaza basmıyorum. Gaza bastığımız zaman da bize asıl gücünü verecek, destek verecek. Çünkü asıl güç, daha doğrusu gücün çoğu içten yanmalı motordan geliyor. Şimdi Renault yetkililerinin yaptığı açıklamada şehir içinde kullanılan hibrit otomobillerin %80'i, daha doğrusu enerji üretiminin %80'i sadece elektrikli oluyormuş. Yani otomobil toplam menzilinin %80'ini sadece elektrikle gidiyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Bu sayede de bu otomobilin menzili fabrika verilerine göre 1100 kilometrelere kadar dayanabiliyor. Biraz büyük bir deposu var. Büyük derken 55 litrelik bir deposu var. Ve yine fabrika verilerine göre ortalama tüketim 100 kilometrede 4.7 litre. Eğer günlük kullanımda da gerçek hayatta bu otomobil o 4.5 litreleri tutturabilirse zaten 1100 kilometre yapması içten bile değil. Yine Toyota'dan aşina olduğumuz kadarıyla hep Toyota diyorum ama herhalde bu gerçeği herkes kabul eder. Hibrit eşittir Toyota. Fakat Toyota'da şöyle bir durum vardı. Özellikle otoban sürüşlerinde, yüksek süratlerde belli bir hızın üstünde otomobili aynı hızda tutmak ya da hızlanmak istediğiniz zaman o CVT şanzıman nedeniyle otomobil biraz bağırıyordu. Biraz daha fazla bağırıyordu. Ve tabii ki performansı bir şehir içinde olan performans gibi olmuyor. Fakat bu otomobilde onun önüne geçmeye çalışmışlar. Gerçi bu otomobilin altyapısı, motoru ve hibrit sistemi birebir Austral. Onda da aynı sistem var. Sistemi kısaca özet geçeyim. Şimdi iki tane elektrik motorumuz var. Bir tanesi starter generator olarak da adlandırılan, otomobilin ilk kalkışlarında ilk hareketini veren, bir nevi marş motoru olarak da görev gören 35 beygirlik bir motor. Bu şanzımanın içinde yer alıyor. Ama bu motorun asıl görevi otomobilin ilerlemesine katkı sağlamak değil, performans değil. Asıl elektrik motoru 70 beygir gücünde yine ön tarafta motorun yanında konumlandırılmış. Buna bağlı bir şanzıman var elektrik motorunun içinde. Bu da 2 kademeli. Yani bu pek hibrit ya da elektrikli otomobilde görülmeyen bir durum. Bir de otomobilin içten yanmalı motorunun da 4 ileri bir şanzımanı var. Hatta bu şanzıman debriyajsız, yarış otomobillerinde de kullanılan, debriyajsız olarak vites değiştirilen, hani böyle çılak 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 çekersiniz ya, ya da buradaki kolda da oluyor normal manuel şanzımanlarda. Hiç debriyaja basmadan kulak 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 senkronisiz olarak vites değiştiren bir şanzıman. Dogbox deniliyor dediğim gibi. Bu 4 kademeli. Yani şöyle düşünebilirsiniz bu otomobili, çok kabaca, doğru bir tabir mi bilmiyorum ama bana göre iki şanzıman, elektrikli yani manuel şanzıman birbiriyle senkronize çalışıyor. Dolayısıyla normal motorda 4 ileri, elektrik motorunda da 2 ileri bir kademe olduğuna göre bu otomobili farklı kombinasyonlara baktığınız zaman 8 ileri olarak bile görebilirsiniz. İşte bu sayede de otomobil özellikle yüksek süratlerde Toyota'lara göre çok daha performanslı. Ama yine Austral'i biliyorsanız işte bu şanzıman sayesinde artık motor devri bitiyor. Maksimum 185 km hız yapabiliyor. Bu otomobildeki benzinli motorumuz 1.2 litrelik 3 silindirli bir içten yanmalı motor. Tabii ki turbo beslemeli. 130 beygir gücünde. 70 beygirde elektrik motoru var dedik ama bu ikisini toplamıyorsunuz biliyorsunuz hibrit sistemlerde. İkisinin kombinasyonu bu otomobilde 200 beygir olarak iletiliyor. Tabii bu sistem performans anlamında da otomobile tabii ki değer katıyor. 100 kilometreye 8.9 saniyede ulaşabiliyor. Bir de hazır yeri gelmişken söyleyeyim, bu otomobilin 4 tekerlekten çekişli 300 beygirlik bir versiyonu daha olacak. Yine aynı motor kullanılıyor ama motorda bir takım değişiklikler, turbodaki değişiklikler sayesinde bu sefer beygir gücü 20 beygirde artarak 130'dan 150'ye çıkıyor. Arka tarafa da yine 163 beygirlik bir elektrik motoru geliyor. Bu sefer daha büyük, daha ciddi bir elektrik motoru geliyor.
22 kW'lıkta bir batarya geliyor otomobilin tabanına. Ve bu sayede otomobil plug-in hibrit oluyor. Arkada motor olması ne demek? Arada bir şaft yok ama 4 tekerlekten çekiş sisteminde bu şekilde çözmüş Renault. Ve bu otomobilin toplam gücü 300 beygir. 0-100 km hızlanması ise 2 saniyenin üzerinde daha da aşağı inmiş. 6.8 saniye olmuş. Bu sistemin kesitlerini bize sunumda göstermişlerdi. Onun da videosunu çektim. Hemen buraya onu da ekleyeyim. 300 beygirlik versiyonun altyapısını da şu şekilde gösterebiliriz. Buraya güzel bir kesit koymuşlar. Burada içten yanmalı motorumuz var. Burada yine hibrit otomatik şanzımanımız var. Bu şanzımana bağlı olan 35 beygirlik bir yine şanzımanı aktive eden bir motorumuz daha var. Burada asıl motorumuz, elektrik motorumuz var. 70 beygir gücünde. Hibrit gücü bu üretiyor. Burada ünitemiz var. Burada da bataryamız var. 22 kW'lık, 400 wattlık ve 100 km menzil sağlıyor. Arka aksa geçtiğimiz zaman, yani arka tekerleklere, burada da bir yine ekstra elektrik motoru var. Aradaki bağlantıda herhangi bir şaft vesaire yok. Burada AC şarjör ünitesi, arka motorun ise 136 beygirlik olduğunu herhalde söylememe gerek yok. Tabii 300 beygirlik versiyonun üst paketinde birkaç donanım daha geliyor. Viraj denge çubukları biraz daha farklı. Süspansiyon bu sefer kendi kendine sertliğine ayarlayacak şekilde geliyor. Direksiyon turu da biraz daha kısa. Özellikle rakiplerine göre ve Avustralya'ya göre. En sağdan en sola 2.33 turluk bir direksiyon turumuz var. Tabii for kontrol sistemi biraz karmaşık bir sistem. Arka aksların yapısını tamamen değiştiriyor. Bu hem mekanik hem de maliyet anlamında çok ciddi bir yekün tutuyor. Burada tabii otomobil fiyatına tabii ki etki ediyor. Onu birazdan tartışacağız videonun sonuna doğru. Şimdi otomobil biraz kullanırken neler hissettiriyor? Avustralya'dan farkları ne? Çünkü bu da Renault'un CMF CD platformundan oluşan 3 otomobilden biri. Bunların biri zaten Avustralya'da son çıkan modeller olarak da adlandırabiliriz bunları. Ve bir de Espace var. Otomotiv dünyasını biraz takip ediyorsanız Espace'ın artık MPV'den bir SUV'ye geçtiğinde herhalde biliyorsunuzdur, yakın zamanda çıktı fakat Türkiye'ye gelmeyecek. D segmentinde bir SUV o da. Modüler bir platform olduğu için uzatıp kısaltılabiliyor. Aks aralıkları hepsini ayarlanabiliyor. Tabii belli bir ölçüde. Ve o nedenle bu otomobili Avustralya yerine aslında Espace'la karşılaştırmamız lazım. Espace'la altyapısı birebir aynı. Ama tabii bizim ülkemizde Espace olmadığı için ben Avustralya karşılaştırıyorum. Tıpkı Peugeot 408 ve 3008 gibi. Ama tabii Espace'tan ve Avustralya'dan biraz farklılıkları var. Hem mekanik ayarlar olarak hem de mekanik komponentler olarak biraz farklılıkları var. Çünkü bu otomobil bir kupe otomobil olarak tasarlandığı için dış görünüşü gibi sportif olmalı. O nedenden dolayı da bu otomobilin Avustralya'ya göre virajlarda yatma kapasitesi %10 daha düşük. Yani virajlarda %10 kadar Avustralya'dan daha az yatıyor diyebiliriz. Süspansiyon, viraj çubukları vesaire de bunları ayarlamışlar. Bu arada araya dipnot koyayım. Yanlış anlaşılma olabilir. 4-wheel steering, yani 4 control bu otomobilde standart olarak geliyor. Yani şimdi içinde bulunduğumuz 200 beygirlik versiyonda da yine 4 kontrolümüz var. Yine otomobilin tepkileri, yön değiştirme sırasındaki direksiyon tepkileri vesaire, onları da yine Avustralya'ya karşılaştırırsak bu otomobilin %30 kadar daha çevik olduğunu söylüyorlar. Buraya gelirken otomobili kullandık. Biraz da böyle tatlı tatlı gazladık. Burada da iyi hissettiriyor otomobil. Daha sportif hissettiriyor. Yani bu ağırlığını, bu boyutunu size fazla hissettirmiyor. Size fazla yansıtmıyor. Onun dışında otomobilin koltuklarını çok beğendim. Gerçekten inanılmaz rahatlar. Alcantara, o Alcantara'nın üzerindeki Alpine yazısının aslında bir ışıklı tabela olduğu, otomobile yaklaşırken kapıların otomatik olarak açıldığı zaman o meşhur A harflerinin size içeriden böyle yanıp sönerek bir kalp atışı gibi hadi gel, hadi gel demesi. Bunlar falan çok güzel detaylar. Koltuklarda dediğim gibi dikişler, malzeme kalitesi, o alkantaralar falan müthiş. Bu arada hepsinin yine geri dönüştürülen malzemeden yapılmış olduğunu söylememde yarar var. Alcantara dahil %60 geri dönüştürülebilen malzemeden yapılmış. Ama koltuklarda şöyle bir durum var. Mesela hafıza yok. Diğer rakiplerinde çünkü hafıza var. Soğutma yok. Diğer rakiplerinde koltuk soğutması var. Opsiyon olarak da olsa var. Ama bu otomobilde opsiyon olarak da yok ki şu anda Esprit Alpine donanım paketindeyiz. Yani en dolu paketteyiz. Bunlar biraz dezavantajlar. Ama tek olarak tabii ki hafızayı alıyor. Buradan hatta siz değiştirdiğiniz zaman bile koltuk ayarını, atıyorum biraz böyle ileri alalım. Bakın hemen buradan zaten grafik olarak çıkıyor. Sonra da size diyor ki bu ayarı kaydedeyim mi diyor. O ayarı kaydettiğiniz zaman artık otomobili her bindiğiniz çıktığınızda o ayarda kalıyor.
O yerde kalıyor derken siz kapıyı açtığınız zaman zaten koltuk en arkaya geliyor. Siz rahat inip binersiniz diye. Sonra tekrar bindiğiniz zaman kendi yerine tekrar dönüyor. Biraz ayrıntılı anlatıyorum ama yepyeni bir otomobil olduğu için hem isim hem segmentasyon olarak Renault için yepyeni bir otomobil. Dolayısıyla biraz böyle ayrıntıları anlatmakta yarar var. Artı bu D segmenti bir otomobil olduğu için de çok fazla donanımı, çok fazla ayrıntısı var. Biraz uzun olacak yani video. Direksiyon yine Avustralya'daki gibi üst tarafı da düz, alt tarafı da düz. Böyle çok küçük olmayan ama oldukça sportif olan bir direksiyon simidimiz var. Sürüş modlarını şu Multisense'den, şu düğmeden, Multisense düğmesinden ayarlayabiliyorsunuz. Ve bakın burada hemen ekrandan da size hangi moda geçtiğinizi söylüyor. Atıyorum Sport'a geçtiğiniz zaman hemen kadranın hızının gösterildiği yer kırmızı oluyor. Bu arada hemen kadrandan biraz bahsedeyim. Kadran oldukça okunaklı, güzel grafikleri olan, güzel fontları, detayları olan bir kadran. Şu yukarı aşağı değiştirdiğiniz zaman yol bilgisayarı bilgilerini alabiliyorsunuz ya da işte modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ama sürüş modlarını değiştirdiğiniz zaman kadran değişmiyor. Yani tek bir görüntüsü var. Rakiplerde burada daha fazla canlı kadranlar bulunuyor. Bu bir gerçek. Head-up display'imiz çok güzel çalışıyor ve çok okunaklı. Böyle karmaşık değil. Renkli. Yine orada tabela algılama sistemini görüyorum. Gittiğim hızı görüyorum. Eğer cruise kontrolüm açıksa onun kaç kilometre vesaire olduğunu görüyorum ve navigasyonu da oradan görüyorum. Şimdi diyor ki bana mesela 12 kilometre boyunca düz gideceksin diyor. O yüzden bir sapak olmadığına göre ufak ufak gazlayabiliriz. Hemen 150'ye çıktı. Rüzgar sesi biraz arttı. Belki duyuyorsunuzdur, otomobilin içindeki yol sesi biraz fazla gibi geliyor. Ama bizim videolardan da aşinasınızdır diye düşünüyorum. Yurt dışında asfalt kalitesi biraz daha farklı. Daha böyle tırtıklı, zımpara gibi bir asfalt var. Daha böyle iyi tutunması için gripli diyoruz biz bu asfaltlara. Grip fazla. O nedenden dolayı da uğultu fazla. Eğer herhangi bir piste çıkmışsanız orada da lastik sesinin çok fazla olduğunu görürsünüz. Çünkü tutunma çok fazla. O yüzden Avrupa'da bu yol sesleri biraz daha fazla gelebilir size. Ağız sütunları bir fırt kalın ama bu görüşü etkilemiyor. Ben burada çok rahat bütün çevreye hakim bir şekilde sürebiliyorum otomobili. İçeride rahatım yani. Zaten ön taraftaki baş mesafesine de baktığınız zaman burada ne kadar rahat olduğumu görebiliyorsunuz. Hatta dizlerim de gayet rahat. Her ne kadar şu ortada kocaman bir konsol, yüksek bir konsol olmasına rağmen benim sağ dizim genelde buraya değer otomobillerde. Şimdiye kadar buraya değmedi. O da bence bu otomobil için başarılı bir tasarım detayı. Sport moddayım. Otomobil çok güzel gidiyor. Hatta 150'lere geldik. Bakayım burayı döner miyiz? Döneriz tabii. Niye dönmeyelim? Direksiyon tepkileri gerçekten güzel. Yine fena olmayan virajları dönüyoruz. Bunlara yakalamayız inşallah. 180 olduk. Fren dozlaması iyi. Yani otomobilin sürüş keyfi açısından oldukça keyifli olduğunu söylemem lazım. Fakat ufak bir handikapı var. Demin bahsetmiştik ya Dogbox'tan. Tabii Dogbox yarışlarda kullanılıyor demiştik ama buradaki Dogbox'ın yazılımı, ayarı ona göre değil. Çünkü otomatik bir şanzıman. Biraz daha böyle geçişlerde çok bekleyerek vites değiştiriyor. Belki orada biraz daha düşünüyor. Yani elektrik motorunu hangi vitese alsam, benzinli motorda şu süratte şu kadar oranda gaza basılıyor şu anda ve şöyle şöyle virajlı bir yol var. Bunların hepsini algılayarak arasında bir muhakeme yapıyor. O muhakeme biraz uzun sürüyor. Dolayısıyla vites geçişlerinde bir bekleme var. Bir böyle sendeleme yapmıyor ama bakın bastım. Attı vitesi. Şimdi gaza bastı. Yani orada bir 1,5-2 saniyelik bir bekleme var. Ama böyle 3 silindirin tatlı bir sesi var. Tatlı bir sesi var derken içeri çok fazla motor sesi almıyor. Yani izolasyon anlamında oldukça başarılı bir otomobil. Bu arada demin bahsettik ya, şanzımanı biraz böyle yavaş değiştiriyor. Buradan kendinize değiştirebiliyorsunuz bakın. Attım. Manuel değiştirdiğiniz zaman daha hızlı değiştiriyor. Ama manuel kullanırken burada hangi viteste olduğunuzu göstermiyor. Sadece D yazıyor. Şimdi herhalde yeterince anlattık. Gelelim fiyatlara. Türkiye'ye ne zaman geleceği konusuna. Türkiye'ye Eylül-Ekim ayı gibi gelecek. Yani daha önümüzde 3-4 ayımız var. Fiyat hakkında hiçbir bilgi vermiyorlar. Şu anda çok erken, konuşamayız diyorlar. Ama ben bir fiyat tahmini yapabilirim. Çünkü Avrupa'da bu otomobilin fiyatları açıklandı. Almanya sitesinden baktım.
ve Avustral'de bu otomobili kıyaslamaya karar verdim. Şimdi Avustral'in 200 beygirlik Alpine versiyonu 38.000 euro Almanya satış fiyatı. Rafale'nin yine 200 beygirlik Esprit Alpine versiyonu ise 10.000 euro daha pahalı. 48.000 euro. Bu ne anlama geliyor? İçinde bulunduğumuz Rafale Almanya'da bir Avustralya'ya göre %25 kadar daha pahalı alıyorsun, satın alabiliyorsun. Türkiye'de o zaman hemen dönüyorum ve Avustral'in 200 beygirlik Alpine versiyonunun fiyatıyla kıyaslıyorum. 2 milyon 100 bin lira civarında. Buna %25 kadar eklersek işte 550 bin lira daha üstüne koymamız gerekiyor. Aynı mantıkla devam edersek. Çünkü vergi olarak da aynı vergi dilimine giriyor açıkçası. Ne etti? Aynı ekonomik şartlar devam ederse fiyat işte 2650-2700 civarında olur. Şimdi bu nasıl bir fiyat? Bir D segmenti SUV'ye göre aslında iyi bir fiyat. Ve bu fiyat içinde ne sunuyor? Ne sunacak daha doğrusu? Hibrit bir otomobil sunacak. 1100 kilometrelik menzili olan, 2 kW'lık bataryası olan, çok fazla olmasa da elektrik kullanımını iyi yapan, sadece şehir içinde %80 kadar elektrik kullanarak giden bir otomobilden bahsediyoruz. Bunun rakibi neydi? Peugeot 408 olarak adlandırmıştık ya da işte Cupra Formentor var. Belki BMW X2 var. Biraz daha üst segmente, premium'a çıkarsan. Ama Peugeot'da bir hibrit sistemi yok. 4-wheel steering yok. Bu nedenden dolayı da Peugeot'un fiyatı biraz daha aşağıda kalabiliyor. Türkiye'de de Peugeot 3008'e göre 408'i fiyat olarak da daha aşağıda konumlandırıyor. Gerçi o da şu andaki fiyatlara baktığınız zaman yine Avustralya'nın Alpine versiyonuyla aynı fiyat bandında satılıyor. Başlangıç fiyatları da yine aşağı yukarı aynı. Yani o yüzden Renault Türkiye'nin de bu fiyatlama konusunda 408'i hedef alacağını ve onun altında kalmayı planladığını düşünüyorum. Tabii yurt dışından böyle bir destek alabilir mi? Ama bu otomobilin maliyeti 408'den daha pahalı. Bu bahsettiğimiz işte hibrit, batarya, for control, bunları alt alta topladığınız zaman maliyeti çok artıyor. Dolayısıyla da 408'in Peugeot Türkiye maliyetiyle Rafale'in Renault Türkiye maliyetini aslında kıyaslamamak lazım. Fabrikadan daha pahalı satılan bir otomobil. Şimdi biz hep Peugeot 408 diyoruz. Biraz karoserinden, tipinden o şekilde kıyaslıyoruz ama Renault yetkilileri aslında direkt 408 hedef olarak göstermiyorlar. Bir D SUV olarak bunu gösterdikleri için hedefler biraz daha farklı. Ama onlarla da kıyasladığın zaman aslında bu otomobilin biraz eksikleri var. Mesela işte 3. bölge klima yok. İşte koltuk soğutma yok. Koltukta masaj yok. Ne bileyim işte arka koltuklarda ısıtma yok. Yani D segmentine çıktığın zaman insan biraz daha fazla lüks bekliyor. Tamam, tasarım çok güzel. Kullanışlılık çok güzel ama biraz daha lüks bekliyor insan. Biraz daha donanım bekliyor. O nedenden dolayı da bu donanımlar bence satışta etkili olacaktır. Türk halkının seçim kriterleri doğrultusunda. Otomobil gelip satışa başlasın ve biz zaten bunu zaman içinde göreceğiz. Bakalım neler olacak. O zaman İspanya'dan sizlere tekrar selamlıyorum ve hoşçakalın diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınız varsa, sorularınız varsa otomobille ilgili aşağı yorum olarak bekliyorum. Bunun dışında zaten kanalımıza abone olduğunuzu düşünüyoruz. Abone değilseniz de abone olup özellikle o çan simgesine basıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri siz olursunuz. O zaman hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.